Biden-Trump tartışması 2024 kampanyasının gidişatını nasıl değiştirebilir? Atlanta. Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, Perşembe günü siyasi anlatıyı yeniden şekillendirmek için her iki aday için de benzersiz bir fırsat sunan bir tartışmada bir araya gelecekler. Demokratik görevdeki Biden 81 yaşında olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni bir dizi zorluğun üstesinden getirebileceğini, seçmenlere yeniden güven verme şansını elde edecek. 78 yaşındaki Trump ise New York'taki suçlu mahkumiyetini geride bırakmaya çalışmak ve milyonlarca kişilik bir izleyici kitlesine Oval Ofis'e dönmeye uygun bir mizaca sahip olduğunu kanıtlamak için bu anı kullanabilir. Biden ve Trump, geceye partizan politikanın çalkantısından bıkmış bir kamuoyuyla karşı karşıya kalarak giriyorlar. Anketlere göre her iki aday da Amerikalıların çoğunluğu tarafından sevilmiyor ve neredeyse her temel konuda keskin şekilde farklı vizyonlar sunuyorlar. Trump, Beyaz Saray'a geri dönerse Amerika Birleşik Devletleri hükümetini yeniden şekillendirecek kapsamlı planlar vaat ederken, Biden, rakibinin ülkenin demokrasisi için varoluşsal bir tehdit oluşturacağını savunuyor. Seçim gününe 4 aydan biraz fazla bir süre kala performansları yarışın gidişatını değiştirme potansiyeline sahip nadir bir an olacak. Her kelime ve jest sadece her iki adamın ne söylediği için değil, aynı zamanda birbirleriyle nasıl etkileşimde bulundukları ve baskı altında nasıl dayandıkları açısından da analiz edilecek. Genellikle tartışmalar seçmenlerin algılarını, oylarını değiştirecek şekilde değiştirmez. Genellikle pekiştirir, ikna etmez, dedi Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Annenberg Kamu Politikası Merkezi'nin direktörü ve başkanlık iletişimi uzmanı Kathleen Hall Jamieson. Bu tartışmayı farklı kılan, seçmenlerin çok iyi oluşmuş görüşlere sahip olduğu iki görevdeki kişi olmasıdır. Ancak bu algıların doğru olduğu veya seçmenlerin sahnede görecekleriyle eşleşeceği anlamına gelmez. Tartışma bir dizi ilki işaret ediyor. Trump ve Biden, 2020 başkanlık seçimlerinden haftalar önce yaptıkları son tartışmadan beri aynı sahnede bulunmadılar veya konuşmadılar. Trump, Biden'ın göreve başlama törenini atladığı ve yenilgisini Biden'a karşı geri almaya yönelik eşi görülmemiş ve başarısız bir çabaya öncülük etti. Bu 6 Ocak'ta destekçilerinin kongreyi basmasıyla sonuçlandı. Perşembe günkü CNN yayınında genel seçim tarihindeki en erken tartışma olacak. Her iki kampanyanın 1988'den beri her karşılaşmayı organize eden iki partili başkanlık tartışmaları komisyonunu bırakmasının ardından tek bir haber kaynağı tarafından düzenlenen ilk televizyon genel seçim başkanlık tartışması olacak. 2020'deki kaotik karşılaşmalarının tekrarını önlemek amacıyla Biden, Trump'ın da kabul ettiği şekilde tartışmanın izleyicisiz yapılmasını ve adayların mikrofonlarının konuşma sırası kendilerinde olmadığında susturulmasına izin verilmesini istedi. İki ticari ara olacak. Bu da modern uygulamalardan bir başka ayrılma olacak. Adaylar kameralar kapalıyken personel veya diğerleriyle görüşmemeyi kabul ettiler. Bu zamanlama her iki adayın da erken oy kullanma eğilimlerine yanıt vermek için siyasi takvimi öne çekme hamlelerinin ardından geldi. İleriye dönük programın herhangi bir hata etkisini azaltıp azaltmayacağı veya bunları kamuoyunun zihninde kristalize edip etmeyeceği henüz belli değil. Bu 4 yıldır tartışma yapmayan iki adam, dedi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 2016'daki Trump'la tartışmalara hazırlanmasına yardımcı olan Demokrat siyasi danışman Philip Reince. Biden ve Trump birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Birbirlerini görmediler. Hayatlarının en büyük gecesine oldukça paslanmış olarak giriyorlar. Perşembe günü neyin tehlikede olduğunu özetliyor, dedi. Her iki taraf da tehlikeyi tanıyor. Tartışma, Roe vs. Wade kararının iptalinin 2. yıl dönümünden günler sonra gerçekleşiyor ve bu karar federal olarak garanti edilen kürtaj hakkını sona erdirdi ve o zamandan beri üreme haklarını siyasetin merkezine yerleştirdi.
Karşılaşma aynı zamanda Biden Beyaz Sarayı'nın Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırında sığınma taleplerini kısıtlamak için yürütme eylemi almasının hemen ardından gerçekleşiyor. Ve bu da ülkeye giren göçmen sayısını azaltmayı amaçlıyor. Trump, yasa dışı göçü kampanyasının merkezi bir unsur haline getirdi. Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar yarışın üzerinde asılı duruyor. Aynı zamanda adayların Amerika'nın dünyadaki rolü ve ittifakları hakkındaki keskin farklı görüşleri de. Enflasyon, vergi politikası ve altyapı inşa etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hükümet yatırımları konusundaki farklılıklar da daha fazla karşıtlık sağlayacak. Ayrıca siyasi arka planda Yüksek Mahkemenin Trump'ın 6 Ocak isyanındaki iddia edilen rolü nedeniyle yasal olarak dokunulmaz olup olmadığına karar vermesi bekleniyor. Bu, Trump'ın 2016 seçimlerini yasa dışı olarak etkilemek amacıyla olduğu iddia edilen bir sus parası planına katılmaktan, New York'ta mahkum edilmesinden haftalar sonra geldi. Biden tartışma öncesi haftayı Camp David'de kıdemli Beyaz Saray ve kampanya yardımcıları ile uzun süreli danışmanlar ve müttefiklerden oluşan bir grupla birlikte geçirdi. Tartışmanın yapılacağı stüdyoyu simüle etmek için kampa sahte bir sahne kuruldu ve Biden'ın kişisel avukatı Bob Bauer prova seanslarında Trump rolünü üstlendi. Yardımcılar Biden'ın düz bir performans sergilemeye tahammül edemeyeceğini anladığını yansıttığını söylüyorlar. Bazen sıkıcı bir hatip olan Biden'ın bu duruma ayak uyduracağını iddia ediyorlar. Trump ise Florida'daki malikanesinde 2 günlük toplantılarla daha yapılandırılmamış tartışma hazırlıklarına devam etti. Müttefikler ve destekçileriyle telefon görüşmeleri yaptı ve sosyal medya gönderilerinde ve muhafazakar eğilimli haber kanallarıyla röportajlarda saldırılarını denedi. Trump ve yardımcıları Biden'ın azalan dayanıklılığının işaretlerini kronikleştirmek için aylar harcadılar. Son günlerde Biden'ın Perşembe günü daha güçlü olacağını öngörmeye başladılar. Bu da görevdeki başkan için beklentileri arttırmayı amaçlıyor. Adayların aklında Georgia var. Tartışmanın ev sahibi şehri Atlanta. Kampanya için sembolik ve pratik anlam taşıyor. Ancak her iki tarafta orada olanların geniş çapta yankı bulacağını düşünüyor. 2020'de Biden, Georgia'nın 5 milyon oydan az farkla 16 seçmen oyunu kazandı. Trump, Biden'ın zaferini geçersiz kılmak için eyaletin cumhuriyetçi liderliğine baskı yaptı ve sahte seçmen dolandırıcılığı teorilerine dayanarak ünlü bir şekilde 11.780 oy bulmak istediğini söyledi. Şimdi eyalet mafya suçlamalarıyla karşı karşıya. Her iki kampanyada tartışma öncesi Atlanta'da siyahların sahip olduğu yerel işletmelerde yarış etkinlikleri düzenledi. Trump, Buckhead topluluğundaki Rocky's Barbershop'ta bir toplantıya telefonla bağlanarak Biden'la olan karşılaşmasını ve CNN moderatörleri Jake Tapper ve Dana Bash'in kendisine adil davranıp davranmayacağını sorguladı. Tartışmanın ardından Biden ve Trump bu sonbaharda yollarını değiştirmeyi umdukları eyaletlere seyahat edecekler. Trump, son yıllarda demokratlara kaymış bir savaş alanı olan Virginia'ya gidiyor. Biden, 2020'de Trump'ın kıl payı kazandığı bir eyalet olan Kuzey Carolina'da kampanyasının en büyük mitingini yapması beklenen yere uçacak. Haberi derleyen İbrahim Çakal, tercüme ve seslendirme Ünal Gül.